Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün görünümüyle, tadıyla, davetkarlığıyla, davet sofralarına yakışacak harika bir tarifle karşınızdayım. Hem de malzemeler o kadar basit ki. Köfte yapıyoruz, hazır yufka ile birleştiriyoruz ve ortaya sonuç harika bir lezzet çıkıyor. Yufkalı köfte kebap yapıyoruz. Ne dersiniz? Hemen yapımına başlayalım mı? Köftesinin yapımıyla başlayalım. Yarım kilo kıymam var. Bir büyük soğanı da güzelce rendeledim. Şimdi bu rendelediğim soğanın sadece suyunu kullanacağım. Süzgece koyacağım ve suyunu çıkartacağım. Bunu rahmetli aşçıların öğretmeni, ustaların ustası Cemal Türkan'dan öğrenmiştim. Rahmetli Cemal Hoca bana böyle öğretmişti. Köfteye soğanı koymayacaksın, suyunu koyacaksın diye gerçekten çok büyük fark yaratıyor. Yani bunu özellikle altını çizmek istiyorum. 2 diş de sarımsağı ezdim. Onu da ilave ediyorum. Onun da suyunu koyacağım. Direkt koyduğunuzda soğan ağzınıza gelebiliyor ya da sarımsak çok acılaştırabiliyor. Ama suyunu koyduğunuzda çok farklı oluyor. 1 çay kaşığı karabiber. Böyle 1 çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber. Eğer acı seviyorsanız acılı koyabilirsiniz. 1 çay kaşığı yine kimyon. Ve 1 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum ve güzelce yoğuruyorum. Bence bir köftenin en güzel olmasının sebeplerinden biri de çok güzel yoğurmak. Ne kadar yoğurursanız o köfte o kadar güzel olur. Köftemiz hazır. Onu şöyle kenara alıyoruz. 2 tane yufkam var. Şimdi yufkaları ıslatmak için bir sos hazırlayacağız. O da çok basit. Yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, ikisini beraber karıştırıyoruz. Sulu yağlı karışımla yufkalarımı bir güzel ıslatacağım. Şöyle yufkamı tamamen açıyorum ve her tarafını ıslatıyorum. Şöyle kenarını biraz kıvırıyorum. Yanlarını da katlayacağım. Şöyle hafif. O yuvarlak kısımları içeri gelecek yani. Şimdi köftenin yarısını bir yufkaya, yarısını bir yufkaya koymak için ortadan 2'ye bölüyorum. Ve şöyle elimle yaydırarak tüm yufkaya köfteyi şöyle yaydırıyorum. Şimdi sıkıca şöyle köfteyi yufka ile sarıyorum. Şimdi şöyle 2'şer parmak kalınlığında kesiyorum. Parçaların eşit olması önemli. Çünkü dizdiğimizde boy farkı olmasın. Şöyle hepsini 2'şer parmak kalınlığında kesiyorum. Ve yağladığım cam kabıma şöyle köfteler yukarı gelecek şekilde hafifçe yuvarlaklaştırıp düzleştiriyorum. Çünkü keserken biraz bastırmış oluyoruz. Şöyle düzelterek yan yana diziyorum. İşte yapımı bu kadar kolay. Harika bir davet yemeği. İşte hazır. Şimdi kalan sosla birazcık da üzerlerine ıslatıyorum. Fırına gitmeden önce. Çünkü çok çıtır çıtır olsun istemiyoruz. Bu bir sosyete mantısı değil. Ve şimdi fırına gidiyor. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Bu arada domates sosunu hazırlayalım. Şöyle 2-3 tane orta boy domatesi güzelce rendeledim ve tavama koyuyorum.
Üzerine de 1 tatlı kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı yine tereyağı, tuz ve karabiber ilave edip suyunu çekene kadar pişiriyorum. İşte domates sosumuz hazır, harika kokuyor. Yufkalı rulo köftelerimiz de güzelce pişti. Üzerine şimdi güzel domates sosumuzu da gezdirelim. Şöyle hiç kuru yer kalmayacak şekilde her tarafını sosluyorum. Kalan sosu servis yaptığınızda tekrar üzerine gezdirirsiniz. Birazcık da sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum görselliğini arttırmak için. Biraz da domates sosu şöyle yapalım. İştah iyice açılsın. Kıyılmış maydanozla serptik mi sunuma hazırdır. Servis yaparken, porsiyonlarken üzerine burada da gördüğünüz gibi domates sosu ve yoğurt gene koyarsınız. İçini size göstereyim, şöyle keseyim. Of, harika kokuyor. Bakar mısınız? Üzerinde incecik yufkası, içinde harika köftesi. İşte yufkalı köfte kebabımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol tuşuna tıkladığınızda hemen yanında bir tane de böyle zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da söylemiş olayım. Yine güzel, değişik projelerde, tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.